son yıllarda popülaritesi çok artan sarı kantaron, özellikle cilt sorunlarında karşı kullanılan bir bitkidir sarı kantaron. Bu arkamda görmüş olduğunuz Kaz Dağları'nın eteklerinden toplanmış ve gölgede kurutularak bu hale gelmiş. Kurusunu biraz sonra zeytinyağında bu hale getireceğiz. Böyle yaklaşık en az 6 ay, 1 sene kadar bekliyor ve gördüğünüz sarı zeytinyağı böyle koyu bir kahverengi renge dönüşüyor sarı kantaron marifetiyle. Lazım olan tek şey kuru sarı kantaron ve zeytinyağı olacak. Gelin şimdi birlikte bu işlem nasıl yapılıyor beraber yapalım. Şimdi birlikte sarı kantaron yağı nasıl yapıyoruz? Hep birlikte yapıyoruz. Öncelikle bahsettiğim gibi sarı kantaronları topladıktan sonra kurutuyoruz ve kurutulmuş olan sarı kantaronları bu şekilde bakınız parçalayıp küçük parçalar haline getirip kavanozun içerisine dolduruyoruz. Üzerindeki sarı çiçekler zaten şifalı olan kısımları. Oraları özellikle kullanıyoruz. Ve bakın. Hazırlığı son derece basit. Öncesinde masamız da temiz olsun. Çünkü biraz sonra masaya dökülenleri kavanozun içerisine koyacağız. Evet. Şöyle. Tozuyla beraber bu şekilde koyduk. Yara otu olarak da bilinen sarı kantaron kurutulup zeytinyağı dolu bir şişelerde saklanıyor. En az 3 ay bekleniyor. 3 ay boyunca gölgede serin bir ortamda bekliyor. Yara ve yanık tedavileri en bilindik özellikleri. Bunun dışında yanık ve yara olduğu zaman pamuk vasıtasıyla ilgili yerlere sürülüyor. Bu şekilde kullanılıyor. Hücre yenileme özelliği var ciltte. El ve ayak üşümesi olan bireylerde ise şimdiden hazırlayıp kışa, çünkü 6 ay kadar süre var, kışa hazır olabilir. Vücut ısısını arttırma özelliği var bu yağın. Bakın gördüğünüz gibi böyle zeytinyağının içerisine topladık ve en önemli noktalardan birisi de biraz sonra ona değineceğim. Evet, iyice dolduracağız kavanozumuzu. O yüzden elimizde yeterince sarı kantaron olsun. Özellikle şu sarı bitkiler, bitkinin sarı kısımları, sap kısımları değil de sarı kısımları kullanmakta fayda var. İyice basıyoruz zeytinyağımızın içine. Bakınız. Ne demiştik? Varislere karşı da oldukça etkili aynı zamanda. Cilt yenileme özelliği var. Yalnız güneşe çıkılmadan önce sürülmemesi gerekiyor. Yoksa leke yapar. Mümkünse örneğin cildinize sürecekseniz gece yatmadan evvel sürüp uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bakınız bayağı bir kullanıyoruz. Sarı kantaronu. Çiçek kısımlarını alacağız dedik. Diğer kısmı da alalım. İyice bastırıyoruz. Bakın dökülebilir masanıza ama masaya döküleni atmıyoruz. Onu da kullanıyoruz. Şu şekilde toplayalım şimdi. Diğer özellikle sarı kısımlar çok önemli demiştik. Evet, sarı kantaronu şu an zeytinyağına basıyoruz. Ve şimdi zeytinyağıyla üstünü iyice dolduralım. Alabildiği kadar. Bu sızma zeytinyağı çok kaliteli bir yağ. Ve bakın doldurduk. Şimdi sarı kantaronda en kritik nokta, eğer bu şekilde kapatırsak kavanozu bunlar üstte kaldığı için küf yapar. Bu şekilde bir yumurtalık vasıtasıyla otun dipte kalmasını, yağın üstte kalmasını sağlıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz sıkıca ve bu şekilde sarı kantaron yağımız artık beklemek üzere hazır. Birkaç bilgiden daha bahsedeyim. Ciltteki özelliklerinden bahsetmişim. Uçuk tedavilerinde doğal bir koruyucudur aynı zamanda. Melatonin salgısını arttırabileceği ve iyi bir uyku sağladığı için de kullanımı vardır. Genelde içme halinde bir çay kaşığından fazla tüketmemek gerekiyor. Vücuda enerji verebildiği için de bitkinin yorgunluğa iyi geldiği bilinmektedir. Bu bakımdan da bir çay kaşığı tüketilebilir. Mide yaraları, ülserlerde
tedavi edici özelliği vardır. Dileyenler kuru bitkisini 3-4 dakikalık, bakın bitki kısmını 3-4 dakikalık kaynar suda bekleterek çay halinde tüketebilirler. Gene de sarı kantaronu bir alerjiniz varsa, bir şikayetiniz olursa doktorunuza danışarak kullanmakta fayda vardır.